Good morning my neighbors. Güneşli bir Muğla gününden herkese merhabalar. Dün yağmurluydu, bugün de tam tersi hava ve mükemmel. Günümüzün ilk adımı fiyata dahil olan kahvaltımızı yapmak. Tabii kaçırmayız. Bu arada uygulama otelinde kalmak çok da fena değildi. Tahmin edin bakalım ben gene nereye gidiyorum? Dün tadını çıkaramadım bir yere gidiyorum. Lay la la lay la la lay la la lay la lay la la lay la la lay la la lay la lay la la lay la la lay la la lay 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 lay. Evet, Zahira Pazarı'na gidiyorum. Kim bilir bir daha ne zaman gelirim, o yüzden tekrar gelmek istedim buraya. Hava da çok güzeldi. Bu benim için kaçırılmaz bir fırsat olunca hemen yönümü buraya çevirdim. Sabah saati pek fazla insan yok. Ortam mükemmel. Çok güzel değil mi? He? Keşke bu videoyu izleyenler de benim yanımda olabilse. O kadar güzel bir ortam vardı ki, hava çok güzel, ortam çok güzel, çay desem keza öyle çok güzel. Mükemmel bir sabah. Çayımız geldi. Aslında buraya gelmeden önce ben Muğla merkezdeki bir yere gittim. Buranın meşhur bir kolonyacısı var. Oraya gittim. Ama ellerinde çok fazla sipariş olduğu için kızıydı sanırım veya torunuydu bilmiyorum. Sonra gelin dedi. Ben de vakit geçirmek için tekrar buraya geldim ve burada beklemeyi seçtim. İyi ki de gelmişim. Çayı sizin yerinize de içiyorum. Hiç merak etmeyin. Bence burası beklemek için çok ideal bir yer veya buluşmak için. Dün yağmur yağıyordu. Biraz da hava soğumuştu. Çok da bir şey anlayamamıştım buraya geldiğimden. Ama bugün çok daha farklı. Görüyorsunuz ki günlük güneşlik mis gibi bir hava var. Müthiş. Eğer olur da yolunuz Muğla merkeze düşerse kesinlikle buraya uğramadan bir çay kahve içmeden buradan gitmeyin. Yani benim önerim budur. Ve umarım siz de benim kadar burayı beğenirsiniz. Ve şimdi biraz birlikte anın tadını çıkaralım. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. Hidden cove where the dolphins rove. I watch them dance in the ocean's cove. I build a sandcastle high. I touch the summer sky. I sit around a fire, share stories that will never tire. I found the feeling of summer. I fell in love with the feeling of summer. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Sing that whispers secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so. Ve burası da Zahire Pazarı'nın bir diğer girişi.
Burada gördüğünüz sağlı sollu dükkanlarda genelde sanat ürünleri satılıyor. Ama sabah saatlerinde gittiğim için pek açık bir yer yoktu. Yani bu kafeye geldiğinizde burayı da görebilirsiniz. Zaten bu kısım direkt Zahire Pazarı'na açılıyor. Bakın buradan az önce oturduğum masayı görüyorum. Geçmiş dönemlerde Zahire Pazarı köylülerin el emeği ürünlerini işte süttür, ekmektir, buna benzer ürünlerini gelip sattığı bir yermiş. Sonradan böyle restore edilip halka açılmış. Şu anda daha çok el sanatlarının satıldığı bir yer ve kafesi var böyle. Çok şirin. Sadece burada çay içerek günü bitirmek istemedim. O yüzden biraz gezinmek istedim. Ve sizi Yağcılar Hanı'na getirdim. Burasının yapımı 1493'e dayanıyormuş. Ben de biraz google'ladım arkadaşlar. Burada eskiden yağla alakalı bir şeyler yapıldığı için Yağcılar Hanı deniliyormuş. Ama şu anda daha çok ticarethane ve gördüğünüz gibi daha çok böyle halılar, kilimler falan satılıyor. Her yer gök burada halıydı. Tabii vay efendim sadece halı mı görmeye geldik falan demeyin. Alt tarafında da böyle masalar falan var. Çay kahve içebilirsiniz burada da. Görüyorsunuz burada çınar ağacı var. Altında da masalar var gördüğünüz gibi. Yani buraya kadar gelmişken hani buraya da bir uğrasanız gerçekten güzel olur. Gerçekten çok güzel halılar, kilimler var ama kim bilir ne kadardır fiyatları hiç sormadım. Yani beni aşar diye. Bu yüzden sadece ben işte gezinmekle ve video çekmekle kaldım. Hani insan bazen der ya Allah'ım keşke çok zengin olsaydım falan diye. Şurada gezinirken evet öyle bir düşünce gelmedi değil. Günün üçüncü mekanındayız. Burayı Zahire Pazarı'na giderken görmüştüm. Biraz gözüme takıldı yani yeni yapılmış muhtemelen burası. Yani sonuçta 4-5 sene öncesinde burada yoktu. Her neyse canım da kahve istedi dedim 2 dakika gireyim şuraya. Hem gezineyim hem kahvemi içeyim. Gerçekten iyi ki de girmişim. Çok beğendim ben bu kafeyi. Evet, kolonyalarımızı almak için meşhur yerimize geldik. Dükkandaki kızçenin dediği gibi ben 1-2 saat dışarılarda oyalandım sırf kolonyaları alabilmek için. Hatta o sırada arkadaşımı da aradım. Evet burası kolonyacı Ahmet. Burası çok meşhur Muğla'da. Gözümde canlanır koskoca mazi. Ben yıllar önce 2 sene boyunca bu Gölcük Kız Apartmanı'nda kalmıştım. Hala aynı duruyor. Şimdi buraya kadar gelmişken sadece bu apartmanı görüp gitmek olmaz. Kötekli'ye kadar gelmişken turlayacağız beraber. Hadi biraz yürüyelim. Şu ilerideki köşede benim üst sınıflarım oturuyordu o apartmanda. Anılar anılar yani. Biraz daha ilerleyince tam köşede gene sınıf arkadaşlarımdan biri oturuyordu. Burası eskiden bir tane parktı, sonra kafeye çevirmişler. Yani bana buraya gelmeden önce dediler ki Köteki çok değişti, görsen tanıyamazsın falan dediler ama yani Burası benim kampüs. yok ya aynıydı benim için. Ben burası. Şimdi kampüse benim geldik. kampüsümde bu yokuşları çıkıyorduk. Yokuşları gelmeyi unutmuşuz. O ayrı mesele. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Fazla şaş. Of, sıcak ha. Burada her türlü börtü böce çıkabilir. Zamanında yılan görmüşlüğümüz bile var. Taratatara. Tabii uzun zamandır yokuş çıkmayınca görüyorsunuz ki nefes nefese kalınıyor. Yani kusura bakmayın bu durumdan dolayı. Yapacak bir şey yok. Tabii eskiden antrenmanlıydık. Sürekli yürüyorduk, çıkıp iniyorduk buraları ama zamanla işte böyle hamlıyorsunuz.
Ve bizim eğitim fakültesi gözüktü. Şu anda tam karşıda gördüğünüz bina eğitim fakültesi. Yani burada şaka maka ya 5-6 sene falan geçmiş olabilir ya. Evet, resmen gençliğimizi gömdük biz burada. Burası da eğitim fakültesi. Hey gidim hey, buralarda az mı dolandık be. Çimlerde az mı oturduk. Şimdi buradan yolu takip ederek sizi çok sevdiğim bir yere götüreceğim. Gerçi orada içeri girmeyeceğim ama en azından oraya kadar gideceğim. Yürürken de şunu fark ettim. Şu sağ tarafta kırmızı çatılı yerleri görüyorsunuz değil mi? Çardak oralar. Bizim zamanımızda o çardaklar yoktu. Bildiğiniz sadece banklar vardı. Biz banklarda güneşin alnına bile oturuyorduk yani. Bunlarla geziyorum. Pis pis. Videoyu editlerken fark ettim ya bu yol bayağı uzunmuş ya gerçekten. Ben iyi yürümüşüm. Dayan koçum, yürümeye devam. İşte benim güzel kampüsüm. Börtülü böcekli, yeşillikli çam ağaçlı. Hatta hayvanat bahçesi bile vardı kampüste. Hala daha var gerçi. Evet evet size göstermek istediğim kısmı çekmemişim. Kütüphaneyi göstermek istiyordum halbuki ama çekmemişim. Neyse. Bunda da vardır bir hayır. Ben sizi Türk evine götüreyim en iyisi. Eğitim fakültesindekilerin en çok geldiği yerlerden birisi burası. Çünkü fakültenin kampüsünden sonra en yakın burası var. O yüzden çok sık geliniyor buraya. Ay kendimi öğrenci gibi hissettim. Halbuki çok oldu mezun olalı. Zamanında sınıf arkadaşlarım burada gelip işte tavla falan öğrenip tavla oynuyorlardı ve geldik. Kendime gene bir çay aldım. Çay ve kahve kolik olarak. Bir de var ya canım çıktı ya. Yürü 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 bitmedi. Bir yandan da sıcak. Ceket de giymiş bulundum. Bir türlü de çıkaramadım. Neyse en azından şimdi çıkarabiliyorum. Buraya kadar gelmişken eğitim fakültesine neden girmedin, hocaları neden görmedin falan diyebilirsiniz. Ya içimden gelmedi ya açıkçası. Tekrar oraya girmek istemedim. O yüzden geldim burada bir çay içmeye. Zira benim yüksek lisans yaptığım dönem bayağı sancılıydı. O yüzden hocalarımı çok özledim desem yalan olur. Bundan mütevellit de oraya hiç girmedim. Şimdi Akyaka'ya doğru gidiyorum. Yani daha doğrusu Akyaka minibüsüne bineceğim. Buralar tabii çok değişmiş. Millete soru soru gidiyorum. Az önceki kültür merkezinde gençler göbek atıyordu. Kendimi zor duyurdum onlara. Dedim nasıl gideceğim, nereden bineceğim? Bana tarif ettiler bakalım inşallah doğru yoldan gideriz. Çünkü yani su kaynattım diyebilirim ya çok yoruldum. İnşallah daha da fazla yolu uzatmadan Akyaka'ya gideriz. Şuradaki gördüğünüz meyve var ya. O da Muğla Üniversitesi'nin aslında amblemi gibi bir şey. Burası da çok küçülmüş ha. Öyle böyle değil. Eskiden burada konserler oluyordu. Arabalar olduğundan mıdır nedir şu anda çok küçük geldi gözüme. Akyaka yolcusu kalmasın. Sıcak ve yorgunluktan dolayı ilk gördüğüm yere kapağı attım. Hatta pazarlık falan da etmedim. Dedim abi hani geceliğine kadar dedi ki 3 ama sen 2,5 versen yeter. Dedim tamam. Ben daha fazla gezmek istemiyorum. Zaten bu odada kalan müşteri daha yeni çıkmış. Abla daha yeni temizliyormuş. Apar topar çıkarttık ablayı. Ben de hemen odama yerleştim. Bu da benim odamın manzarası.
Oda hakkında size bir iki bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten oda güzeldi ve temizdi. Küçüktü ama gerçekten iyiydi. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi odanın, apartın olduğu yer böyle kafeler, restoranlar, barlar, onların bulunduğu bir sokaktı. O yüzden gece aşırı bir gürültü vardı. Sık sık uyanmak zorunda kaldım. Ne yazık ki. Biraz dinlendikten ve bir duş aldıktan sonra kendime geldim ve kendimi hemen sokaklara attım. Akika'ya bunca zaman sonra gelmişken sadece odada vakit geçirmek, pineklemek olmazdı. Tipe bak. Ve beklenen an geliyor. Şu manzarayı ne kadar özlemişim, ne kadar özlemişim. Yani anlatamam. Burada akşam için Akyaka'da yaşayan bir kız arkadaşım var. Onunla sözleştik. Birazdan onunla görüşeceğim ama tabii ki bunları videoya çekmedim. Çünkü görüşmeyeli uzun zaman oldu ve benim video çektiğimden haberi yok. Onunla buluşmadan önce sahili de görmek istedim. Bu arada Akyaka'nın denizi çok böyle derin değil. Hele hele buralar acayip sığ bir deniz. İleri doğru giderseniz anca derinleşiyor. Yani tam bana göre, şahsen yüzme bilmediğim için benim için mükemmel. Akşamüstü olduğu için insanlar azalmış, biraz daha sakindi. Sizlere Akyaka'nın sahilinden veda ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.